Merhaba hanımlar, Peri Örgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir süveter çalışması yapacağız. 3 yaş erkek çocuklara göre bir süveter olacak. Süveterimin ismine sonsuzluk süveter diyeceğim, kolay bulmanız için. Modeli de kanalımda yayınladım, daha önce tarif ettim sıralarını. Buğday başakları modeli diye yayınladım. Bu ilmeklerimiz buğday başaklarına benzediği için 3 yaş grubuna göre olacak. İpimiz Nako Elite Baby. Bize 2 tane yumak lazım. Ben yumaklarımdan ön ve arka parçayı başladığım için ikisinden birer parça başlayıp bu şekilde hazırladım. İpimiz 100 gram, 250 metre, renk no 103.05. Biraz daha bu Nako Elite Baby biraz tok, kalın bir ip, daha ince iple de çalışabilirsiniz. Şişim 3,5 numara. Bir de bu parçaları birinci bölümde süveterimizin lastiğinden başlayarak tarif ettim. Kaydırmalı lastik olarak ismi var bunun. İç yüzü ve dış yüzü lastikten başlayıp model kurulumunu ve bu yüksekliğe gelene kadar örgünün tarifi var birinci bölümde. İkinci bölümde bu arka kısım olacak. Arka kısmın koltuk kesmelerini ve ilmek kesmelerini tarif edeceğim. Daha sonra da ön kısmın 2 parçaya ayırıp kesmelerini, koltuk kesmelerini tarif edeceğim. Biraz çok bölüm halinde yayınlayacağım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. Bir de arkadaşlar bu sabahleyin çektiğimde çekimlerim daha ipim açık renkte çıktı. Öğleden sonra çektiğimde ise daha koyu renkte çıktı. Çekimdeki renkleri açık veya koyu olmasına takılmayın. Aynı renk ip Nako Elite Baby ipimiz. Hep birlikte başlayalım. Kolay gelsin hepinize. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın bu arada. Örgümüze başlıyoruz. 3,5 numara şişimiz var. İpimizde Nako Elite Baby 100 gram, 250 metre, renk no 103.05. Bu ipten 2 yumak ip lazım bize. 2 yumağın ne kadarını kullanacağımı tahmin edemiyorum şimdiden ama bir yumak yetmeyecektir. Başlıyoruz örgümüze. 78 ilmek atacağız şişimize. İpimi doladım parmaklarıma ve normal ilmek atıyorum. ...78 ilmeği tamamlayıp lastiğimizden tarife başlayacağız. ...78 ilmek atıp devam edeceğim. 78 ilmeğimi şişime attım, tamamladım. Kaydırmalı lastik öreceğiz süveterimizin başlangıcında. Lastiğim ismi kaydırmalı lastik. Düz yüzde 2 düz 1 tersten oluşuyor. Ters yüzde ise 1 düz 2 tersten oluşan bir lastik. Lastiğimiz böyle. İlk sırasını ters yüzde belirleyeceğiz ve öreceğiz. Bu arada ipim 2 tane demiştim. Yarım olan ipimden bu kadar örgümü örüp hazırladım. Modelimiz bu. Örgüyü ve lastiği daha kolay anlatabilmek, anlaşılır bir tarif yapabilmek için hazırladım bu örgümü. Bitmiş süveterim yoktu çünkü. 78 ilmeği ters yüzden başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 2 tane ters ilmek örüyorum. 3 ilmek var şişimde. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar 2 ters ilmek örüyorum. Tekrar bir düz ilmek örüyorum. 2 ters ilmek örüyorum. Örgünün ters yüzündeyiz. Sıramız
bir düz ilmek, 2 ters ilmek. Lastiğimizin ilk sırasını bu yüzde belirliyoruz. Sıra boyunca 2 ters ilmek, bir düz ilmek. 1, 2 tane ters ve 1 tane düz. Bir, 2 ters, bir düz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonundayım. 2 ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar kalan şişimde bir ilmeği ters ördüm. Son ilmeği örmeden şişime taktım. Düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Devamındaki ilmeği gelişine ters örüyorum. 2 tane düz ilmek. Bir ters ilmek, 2 düz ilmek. Tekrar bir ters, 2 düz. İlmeklerimizi gelişine düzü düz, tersi ters 5 sıra örgümüz olacak. Birinci sırayı ördük. Bu ikinci sıra. 3 sıra daha bu şekilde örgü ördükten sonra ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Sıralarımı tamamlıyorum. Değiştirme sırasında tekrar tarif ediyorum. İkinci sıramız 3 sıra daha örgü örüyoruz. Toplamda 5 sıra örgü olacak. 5 sıra örgümüzü tamamladık. Düz ve ters yüzden 5 sıra. Ters yüzümüz burası. Düz yüzü de burası. Şimdi ilmeklerimizin yerini değiştirerek kaydırma yapacağız. Düz yüzde kenar ilmeğimi örüyorum. Devamındaki bir ilmeği düzü örüyorum. Üçüncü ilmeği de düz örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmek var. İkisini düz ördüm. Dördüncü ilmeği, dördüncü düz ilmeği ters örüyorum. Tekrar bir düz ilmek. Bu ters ilmeğimi de düz örüyorum. 2 düz ilmek. Bir tane ters ilmek. 1, 2 düz ilmek. Tekrar bir tane ters ilmek. 1, 2 düz ilmek. Bu şekilde devam ediyorum. Bir tane ters örüyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. Buradaki ters ilmeğim düze çevrilmiş oluyor. Ters ilmek, 1, 2 düz ilmek. Tekrar bir tane ters, 1, 2 düz. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Lastiğimin kısa sıralarla kanalımda tarifi var. İsmi kaydırmalı lastik. Sıramı tamamlayıp devam edeceğim. Sıra sonuna doğru yaklaşıyorum. Tekrar bir ters ilmek ördüm. 1, 2 tane düz ilmek, ters ilmek, 1, 2 düz ilmek, bir ters ilmek ve kalan son ilmeğimi düz örüp kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Çevirdim örgümü. Ters yüzde ilmeklerimi gelişine tersi ters, düzü düz örüyorum. Bir ters ilmek ördüm, bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 3 ilmek var. Daha sonra 1, 2 ters ilmek, bir düz ilmek, 2 ters ilmek, bir düz ilmek. Değiştirme yaptıktan sonra ikinci sıramız, kaydırma yaptıktan sonra
6 sıra örgümüz var. İkinci sıradayız. 4 sıra daha örgü örüp ilmeklerimizi bir kez daha kaydıracağız. Sıraları tamamlıyorum. Ve bu sırada tekrar tarif yapacağım. 6 sıra örgümü tamamladım. İlk başladığımız bu sıralar 5 sıra, ortadaki 6 sıra. 6 sıra ve 5 sıra derken ters ve düz yüzleri tamamen sayıyorum. Lastiğimizin iç yüzü de bu şekilde. Şimdi tekrar kaydırma yapacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamındaki bir ilmeği düz ördüm. Devamında bir ters ilmek ördüm. Kenar ilmeği, bir düz ilmek, bir ters ilmek. Bir, iki düz ilmek ördüm tekrar. 5 ilmek oldu. Bir tane daha ters ilmek örüyorum ve devamındaki bu ters ilmeğimi ve yanındaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, 1 2 ilmek düz. Bir ters ilmek, 2 düz ilmek. İlmeklerimi bu şekilde örerek 5 sıra daha örgü öreceğim. 6. sırayı tarif edeceğim. Çünkü modelden önceki sıramız olduğu için lastiğe dahil değil. 5 sıra tamamlayıp tarife devam ediyorum. Lastik sıralarımızı tamamladık. 5 sıra ilk kısımda, 6 sıra ikinci kısımda ve tekrar kaydırma yaptıktan sonra 5 sırada bu kısımda ördük. Ters yüze dönüyorum ve tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Lastiğimizi tamamladık. Modelden önceki sıramız bu sıra. Tamamını ters örüyorum. Düz yüzde model kuracağımız zaman tüm ilmeklerimiz düz olacak. Süveterimizin lastiğini tamamladık. Son sıramızı ters yüzden hepsini ters ördük. Şimdi model kuracağız. Bu parçamız süveterimizde arkası olacak. İlk önce arkasını öreceğiz. Süveterin ve arka kısımda kol kesmelerini de tarif edeceğim. Modelimiz buğday başakları modeli. Kanalımda ayrıca tarif videosu var. Kısa sıralarla küçük parça başlayıp yine deneyebilirsiniz. Linkini atacağım bu videomun altına. Şimdi bu ilk sıralardan itibaren kurulumu tarif edeceğim. Görüntümüzü ve ipimizi kapatmasın. Kenar ilmeğimi örüyorum. Model kurma sıramız. Kenar ilmeğini ördükten sonra 6 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ilmek. 2 4 6 ilmek. 6 ilmekten sonra 8 ilmek düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 8. Tekrar 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6. Devamında 8 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Yavaş olması için tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8. Tekrar 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. Devamında yine 8 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek. 2, 4, 6, 8. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. 2, 4, 6. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz. 2, 4, 6, 8. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek ters ördüm. 2, 4, 6. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz ördüm. 2, 4, 6, 8. Şişimizde başlangıçta olduğu gibi 6 ters ilmek ve bir kenar ilmeğimiz olacak ve 2, 4, 6 ilmeğimiz var. 6 ilmeği ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini örmeden taktım. Modelimizin ilk sıra kurulumunu yaptık. Bu sıralarımızı öreceğiz. 4 diş haraşo olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu düz ilmeklerde ters yüzde bir işlem var. Bu düz ilmekleri 8 düz ilmeği ördüğümüz bu haraşoların iki yanındakini ters yüzde örmeden alacağız. Şimdi onu tarif edeceğim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 2, 4, 7 ilmeğim var. 7 ilmekten sonraki gelen bu ilmeği düz yüzde düz olan ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Bu ilmeği örmüyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters ilmek ördüm. Bu yüzdeki haraşo ördüğümüz ters ördüğümüz ilmeklerden önceki düz ilmeği yine örmeden şişime alıyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek örüyorum. 7. ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek örüyorum. 7. ilmeği yine örmeden şişime alıyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek örüyorum. 7. ilmeği ters yüzde örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. 7. ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize aldık yine. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. 7. ilmeği yine sağ yöndeki şişe örmeden aldık. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 7. ilmeği şişime aldım örmeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. 7. ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Yine 7. ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Ters ördüm. Düz yüze dönüyorum. Düz yüzde sıramız yine aynı. Kenar ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmeğim var şişimde. Ve bu ters yüzden örmediğimiz ilmekleri çevirip düz örüyoruz. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Yine bu örmediğim ilmeğim geldi. Düzelttim, çevirip düz ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ve örmediğim ilmeğim düzelttim, yönünü çevirdim ve ördüm. Devamında 6 tane düz ilmek. Sıramız bu şekilde devam edecek. Bu kısımda 2 diş haraşo oldu. 4 diş haraşo olana kadar örgümüz böyle öreceğiz. Ters ve düz yüzde. Bu sırayı, bu 4 diş haraşoyu tamamladığımız zaman ters yüzde örmediğimiz bu düz ilmekleri başka bir şekilde örmeye başlayacağız. Bu 4 sırayı tamamlıyorum. 4 diş haraşoyu ve tarife devam ediyorum. Bu düz ilmeklerimiz ters yüzlerde örülmeden sağ şişe alınacak. Sıralarımı tamamlayıp devam edeceğim. 4 diş haraşo sıramı tamamladım. Bu ilmeklerimizi ters yüzde örmeden şişimize aldık. Şimdi ilmeklerimize kaydırma yapacağız. Bu kısımları öreceğiz. Yine ters yüzde bu ilmeklerimiz örülmeyecek. Ön yüzde ise, düz yüzde ise kaydırma yapacağız ilmeklerimize. Her sırada 1-2 tane tarif edeceğim. Diğer ilmeklere aynı şekilde aynı işlemi uygulayacaksınız. Tüm sıraları ters ve düz yüzden çekersem çok uzun bir çekim olacağı için 2'şer tane tarif edeceğim sıraları. Kalan ilmekleri aynı şekilde devam edeceksiniz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 7 ilmek var şişimde. Kaydırma için bu örmediğim ilmeği şişime aldım. Sağ yöndeki şişime örmeden. Devamındaki düz ilmeği düz ördüm. Örmediğim ilmeğimi sol yöndeki şişe aldım. Ördüğüm ilmeği çıkartıp sağ tarafa çektim. Bu ilmeğimi düz ördüm. 2, 4, 7 ilmek oldu. Kenar ilmeği ile birlikte 8 ilmek oldu. 2, 4, 6, 8. Bir ilmeği sağ tarafa kaydırdık. Devam edip 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm.
4 ilmek düz ördükten sonra örülmeyen, bu ters yüzde örülmeyen ilmeğim ve bir düz ilmeğim var. Bu düz ilmeği sol tarafa kaydıracağım. Şişime alıyorum. Diğer ilmeği de alıyorum. İkisi şişimde. Bu şekilde bu birinci düz ilmeği diğer şişime taktım. Örmediğim ilmeği çıkardım. Ve tekrar sol yöndeki şişe taktım. Çevirdim. Ördüm. Ve sol tarafa kaydırma yaptığım ilmeği ördüm. Düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek oldu. Yine bu ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Örmeden ilmeğimi sol yöndeki şişime taktım. Burada 2, 4, 6, 8 ilmek oldu. 6 ilmeğimiz vardı. 8 ilmek yaptık. 2 yönden birer ilmek kaydırdık. Bu ilmeğimi çevirip örüyorum. Devamında 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördüm. Ve yine bu 2 ilmeği örmeden şişime aldım. İlk sıradaki ilmeği sol şişime taktım. Bu ilmeği çıkarıp sağ tarafa kaydırma yaptım. Ve düz ördüm. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Ve yine bu ilmeğimi örmeden şişime alıp bir tane düz ilmek ördüm. Ve sol tarafa kaydırma yaptım. Kalan ilmeklerimizi de bu şekilde devam ediyoruz. Ters yüzden bu ilmeklerimizi örmeden şişimize alıyoruz. Ters yüzden de sıramı tamamladım. İlmeklerimi örmeden alıyorum, bu düz ilmeklerimi. Yine kaydırma yapacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek ördüm. 7 ilmekten sonra bu örmediğim ilmeğimi ip burada şişime aldım. 4 düz ilmeğin ilkini önce ördüm. Daha sonra bu ilmeğimi sol yöndeki şişe aldım. Ve çevirip ördüm. Devamında 1, 2 düz ilmek ördüm. 2 düz ilmekten sonra yine bu ilmeğimizi sağa kaydırma yapacağız. Değiştirdim ilmeklerin yerini ve önce bu ilmeğimi çevirip ördüm. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ilmek ördüm. Her sırada ikişer tane çoğalacak. Bu 6 ilmeğimiz, o ters haroşa ördüğümüz ilmeklerimiz her sırada 2 tane artacak. 9 ve 10'uncuyu karşı yönden örüp aldım. Ve bu ilmeğimi çevirip ördüm. Sola kaydırma yaptım. 1, 2 düz ilmek örüp yine bu 2 ilmeğin yönünü değiştirip sağa kaydırma yapacağım. Değiştirdim bu şekilde. Ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncuyu ördüm. Bu ilmeğimi de çevirip örüyorum. Sıramıza bu şekilde devam ediyoruz. Ters yüzden tamamlayıp daha sonraki sırayı tarif edeceğim.
Devam ediyoruz örmeye. 2 ilmeğimiz kaldı bu kısımda. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek daha ördüm. 2 4 6 8 9 ilmeğimiz var şişimizde. Bu ilmeğimi yine örmeden şişime aldım. Bu kalan 2 ilmeğimin birini ördüm. Sağ tarafa kaydırma yaptım. Bir ilmek kaldı. Bu ilmeğimi de şişime aldım örmeden. Diğerini de aldım. İlk ilmeği sol yöndeki şişime taktım. Ters yüzde örmeden aldığım ilmeğimi bu yüzde çevirip ördüm. İkisi birlikte artık. Ve devamında bu ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. ilmeği düz ördüm. Sağa kaydırdım. İlmeğimi çevirdim, ördüm. Bu diğer ilmeği de sol tarafa kaydırdım. Sıramız bu şekilde devam ediyor bu kısımda da. Sırayı tamamlayıp ters yüzde tarif edeceğim. Sıra sonundayım. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüzdeyim. İlmeklerimi ters örüyorum. Ve bu 2 ilmeğimize geldik. 2 4 6 8 10 tane ilmek ördük. 10 tane ters ilmek ördüm. Ve bu 2 ilmeğe geldiğim zaman ikisini de örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Devam edip diğer ilmekleri de ters örüyorum. Ve yine bu 2 ilmeğe geldiğim zaman ikisini de örmeden sağ yöndeki şişime alıp devam ediyorum. Düz yüzde tarife devam edeceğim. Düz yüzdeyiz tekrar. Kenar ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters ördüm. 2 4 6 8 10 ilmeğimiz var şişimizde. Ve burada örmediğimiz 2 ilmeğimizi değiştireceğiz yerlerini. İlk ilmeği şişime alıyorum. Örmeden bekletiyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi sol yöndeki şişime takıyorum. Bu ilmeği de sağ yöndeki şişime aldım. Devam edip diğerini de çevirip ördüm. Bu sırada işlemimiz bu kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek düz ördükten sonra yine bu 2 ilmeğimize geldik. Birincisini şişimize alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Diğer ilmeği sol yöndeki şişe takıyorum. Çevirip örüyorum. 2 ilmeğin yerini değiştirmiş oluyor. Devam edip aynı işlemi bu 3 tane 2 ilmeği 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 2 il
ilmeklerimizde de yapıyoruz. Ters yüzde yine bu 2 ilmeği örmeden alacağız. Sırayı tamamlayıp düz yüzde tarif edeceğim. Düz yüzdeyiz. Bu 2 tane ilmeğimizi ters yüzde örmeden yine şişimize aldık. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz ördüm. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz var şişimizde. Bu 2 ilmekleri artık yine yer değiştireceğiz. Bu defa iç tarafa ilmek kaydıracağız. Bunun için bu düz ilmeğimi şişime alıyorum. Örülmeden şişimize aldığımız ilmeği de aldım ve bu ilmeği sol tarafa çektim. Örülmeden aldığım ilmeğimi aldım. Çevirip ördüm. Devamında sol tarafa kaydırma yaptığım ilmeği de düz ördüm. Ve diğer bu örmeden aldığımız ilmeği de şişime aldım. Karşı yönden bir düz ilmek ördüm. Bu ilmeğimi sola kaydırdım. Bu gezen ilmeklerimizin arasına 2 düz ilmek ekledim ve örüyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane düz ilmek ördüm. Ve yine bu 2 ilmeğimin arasına 2 düz ilmek kaydıracağım. Aldım şişime. Diğer ilmeği de aldım. Sol yöndeki şişimle bu ilk ilmeği taktım. Diğer ilmeği sağ yöne çektim. Çevirip ördüm. Bu ilmeği de ördüm. Ve şimdi karşı yönden de bir tane ilmek düz ördüm. Bu ilmeğimi sol yöndeki şişime aldım. 2 ilmek var yine ve ördüm. Sıramız bu şekilde devam ediyor. Ters yüzde bu ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Modelimiz gittikçe kendini gösterip belli ediyor. Kenar ilmeğimizi ördük. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. 2, 4, 6, 8 ilmek var. Yine kaydırma yapıyoruz. Bu bir tane ilmeğimi şişime aldım. Diğer ilmeği de aldım. Örülmeden alınan ilmeği sağ yöne kaydırma yaptım ve ördüm. Devamında 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Ve bu ilmeğimi örmeden şişime alıp karşı yönden bir ilmek örüp bu ilmeğimi sola kaydırdım. 4 ilmek oldu bu 2 gezen ilmeğimin arasında. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. Ve tekrar bu ilmeğimi sağa kaydırıyorum. Ördüm. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Bu ilmeğimi şişime aldım. Karşı yönden bir ilmek alıp ilmeğimi sola kaydırdım. Sıraya aynen böyle devam ediyoruz. Tekrar düz yüzdeyiz. Bir kez daha ilmek kaydırma yapacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3,
6 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 7 ilmek var. Ve bu düz ilmeğimi yine iç tarafa aldım. Bu ilmeğimi sağa kaydırdım, düzeltip ördüm. Devamında 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 6. ilmeği örmeden şişime aldım. Karşı yönden bir düz ilmek ördüm. Sağa kaydırdım bu ilmeği. Diğer ilmeğimi de sola kaydırdım. Bu ilmeklerimin arasında 2 4 6 ilmek oldu. Devam edip 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. 7. ilmeği şişime örmeden aldım. 2 ilmeğin yerini değiştirip bu ilmeğimi sağa kaydırdım. Diğer ilmeği, bu ilmeği sola kaydırdım. 1 2 3 4 5. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu yönden bir ilmek ördüm. Bu ilmeği sağa kaydırıp örülmeyen ilmeğimi sola kaydırıp ördüm. Sırayı tamamlayıp ters yüzden aynı şekilde örüyoruz. Kaydırma yaptığımız sıraları tamamladık. Modelimizde tekrar bu ilk model kurduğumuz sıraya geldik. Kenar ilmeğimi örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte 7 ilmek var. Devamındaki ilmeği çevirip ördüm. Ve bu 6 ilmeğimi 1 2 3 4 5 6 ilmeği düz ördüm. Devamındaki ilmeği de farklı ördüm. 2 4 6 8 ilmek düz ördük. Bu ikisinin arasındaki 6 ilmeği yine ters örüyoruz. Modelimizde bu döngü içerisinde yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Bu ilk sıramızdayız. Sıraların tamamını tarif ettim. Takip ederek aynı şekilde öreceğiz. Ve 1 2 3 4 tane bu sıralardan 1 2 3 tane tüm sonsuzluk ve bir tane yarım sonsuzluk. Yeleğimize de sonsuzluk ismi vereceğim. Sonsuzluk işaretine benzediği için bu sıralara gelene kadar tariflik bir işlem yok. Devam edip örüyoruz. Sıralarımı tamamladığımda arka kısım için bu kol kesmelerini tarif edeceğim. Süveterimizin arka bölümünde yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Modelimiz bir tane yarım modelimiz var. 1 2 3 tane de tüm modelimiz var bu gezen ilmeklerimizde. Bu sıralara gelene kadar öreceksiniz arkadaşlar. Uzunluğu da 24 santim uzunluğu var örgümüzün. 3 yaş için yeterli bir süveter boyu. Şimdi bu modeli tamamladıktan sonra sıramı kol kesmelerine geçeceğiz. Ama kol kesmelerini daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak için bu arka kısmı süveterimizin ikinci bir videoda anlatacağım. Bu şekilde parçamızı hazırlayacağız ve kol kesimine geçeceğiz. Tarifimin sonuna geldim bu bölüm için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.